Merhaba, bugünkü konumuz sınır dışı ve idari gözetim kararının hukuki boyutu. Sınır dışı etme kararı alınacaklar 6458 sayılı yasanın 54. maddesinde düzenlenmiştir. Sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi 48 saati geçemez. Yabancılar sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Hakkında sınır dışı kararı alınan kişi veya avukatı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine iptal davası açmalıdır. İptal davası dava sonuçlanıncaya kadar sınır dışı işlemini durdurur. İptal davası sonuçlanıncaya kadar yabancının rızasının olması durumu hariç yabancı sınır dışı edilemez. Sınır dışı kararına karşı açılan iptal davalarında karar kesindir. 6458 sayılı yasanın 57. maddesinde sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi düzenlenmiştir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye'ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Ya da 57A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar yakalama yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine 48 saat içerisinde götürülür. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi 6 ayı geçemez. Ancak bu süre sınır dışı etme işlemlerinin yabancının işbirliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması halinde en fazla 6 ay daha uzatılabilir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı idari gözetim kararına karşı suç ceza hakimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi halinde dilekçe yetkili suç ceza hakimliğine derhal ulaştırılır. Suç ceza hakimi incelemeyi 5 gün içerisinde sonuçlandırır. Suç ceza hakiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden suç ceza hakimliğine başvurabilir. İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde 30 günlük süre beklenmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılır. Bu yabancılara 57A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.